Bir zamanlar yalnızca erkeklerin giydiği savaş ve gücün sembolüydü. Bu topuklu ayakkabının hikayesi. 10. yüzyılda Persler okçuların at üzerinde ayağa kalktıklarında üzengiden ayakkabıları kaymaması için bu basit çözümü geliştirerek tüm atlı birliklerinin ayakkabılarını topuklu olarak tasarladı. Hikaye 1599 yılında ilginçleşmeye başladı. Osmanlı'ya karşı yeni ittifaklar arayan Safeviler Avrupa'ya elçiler gönderdiler. Bu elçilerin ayaklarında bu topuklu ayakkabılar vardı. Bu ayakkabılar o dönemki Avrupalı soylular tarafından egzotik bir güç göstergesi olarak algılandı ve anında taklit edildi. Ve artık Avrupa'nın soylu erkekleri güçlerini gösterebilmek için topuklu ayakkabılar giymeye başlamıştı. 1630'lara gelindiğinde soylu sınıf kadınlar erkeklerin güçlerini taklit etmek istediklerinde kopyaladıkları ilk moda parçası bu ayakkabılar oldu. Fakat tek bir fark vardı. Kadınların giydiği ayakkabıların topukları bir tık daha inceydi. Bu erkeğin dünyasına atılan güçlü bir adımdı. Yıllar Fransız devrimine yaklaştıkça aydınlanma çağında erkekliğin tanımı yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Güç artık şatafatlı, süslü kıyafetlerde değil, rasyonalitede ve akıldaydı. Sade bir giyim tarzı erkekler arasında popülerleşmeye başlamıştı. Zaten gitgide kadınsılaşmaya başlayan topuklu ayakkabıları erkekler hızlıca terk etmeye başladı. Kısacası savaşta at üzerinde kalmaya çalışan Pers okçularıyla başlayan domino etkisi bugün kadın gücünün estetik ve vazgeçilmez bir simgesine evrildi.